Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir hayvana ya da bir insana kimyasal madde dökülerek zarar verilsin, bütün dünya ayağa kalkar. Ama bunu toprağa yaptığımızda kimse aldırmıyor. Çünkü toprağın sesi yok. Çünkü toprak bizim için sadece üzerine ev koyduğumuzda değerlenen bir şey. Çünkü toprakla olan bağımız çok uzun zaman önce kesilmiş ve biz buna hiç aldırmamışız. Bu gezegende insanların ve hayvanların hakları var ama direkt olarak toprakların hakları olmadığı ve kimse toprakları direkt olarak koruyamadığı için ve toprak daima çok para kazandırdığı için biz sıradan insanlık müthiş bir yanlış algının içine itildik. Bu gezegende her insan, her hayvan, her bitki her saniye ölüyor ve milyarlarca yıldır bu ölüler toprakla birleşiyor. İşte organik toprak nedir sorusunun en kısa ve en basit cevabı bu. Bu gezegende nefes alan her canlı varlığın ölümü sayesinde toprak var olabiliyor. Toprak bütün ölüleri parçalıyor ve kendisiyle birleştiriyor. İşte bu işlem sırasında toprağın altında sayıları belirsiz canlılar da toprağa yardım ediyor. Ve toprak da bu canlıların hayatta kalmasına izin veriyor. Bu mekanizma devam ettiği sürece toprak kendisini yeniliyor. Bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Biz bozmadığımız sürece toprak her şeyi kendi başına yapma kapasitesine sahip. Toprak sellerle, salgın hastalıklarla, virüslerle sesini duyuruyor ama biz duymak istemiyoruz. Bütün dünyada organik gıdalar pahalı, kimyasallarla beslenen gıdalar ucuz. Halbuki bunun tam tersi olması gerekiyor. Her şey organik olursa insanlık aç kalır gibi bir algı yaratıldı. 1800'lerden beri şehir yaşama özendirildi. Reklamlar sayesinde bizler elleri toprağa değmemiş bireyler olarak yetiştik. Deterjan reklamlarında bile elleri toprakla kirli yaramaz çocuklar kullanıldı ve insanlık hep topraktan uzaklaştırıldı. Biz toprağın üstünde bunları hiç umursamadan her şeyi politikacıların ve bilim adamlarının çözmelerini beklerken toprağın altı geri dönülmez bir şekilde yok oluyor. Her ne kadar toprak sınırlarla ayrılmış olsa da bu topraklar kimseye ait değil. Sadece bu gezegene ait ve biz bize kalan mirası çok kirlettik. Hani küçüklüğümüzde toprağın her yerinde kolaylıkla rastladığımız ama pek hoşlanmadığımız minik kırmızı solucanlar var ya, işte dünyanın umudu artık bu kırmızı minik solucanlarda. Bilim adamlarının 21. yüzyılın çevre savaşçıları dediği bu solucanlar inanılmaz şeyleri başarıyorlar. Bizim doğaya bıraktığımız bütün toksinleri yiyerek, toksin olmayan atıklar çıkartarak doğayı temizliyorlar. Bizler binalar dikmek için toprağa beton dökerek bu solucanları yok ettik. Artık bu solucanlar dünyanın her yerinde kiloyla satılır hale geldiler. Kiloyla satılır olmaları ve naylon paketlerin içinde baygın olarak satın alınmayı bekliyor olmaları kulağa korkunç geliyor ama bahçesi olan ve evinde bir şeyler yetiştiren herkesin bu solucanlardan satın alarak sayıların artmasına yardımcı olmaları hepimizin bu gezegene olan borcu. Kırmızı solucanlar toprağa yeniliyor ve ürünlerin çok daha hızlı büyümesini sağlıyor ve hatta gübreleme yapmaya da gerek kalmıyor. Çiftçiler kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanmaya başladıklarında hem topraklar temizlenecek hem biz sağlıklı besinlere kavuşacağız. Kırmızı solucanlardan elde edilen suya da altın suyu deniliyor ve litreyle satılıyor. Güneş almayan karanlık bir köşede siz de kendi solucan çiftliğinizi yapabilirsiniz. Dışarı çıkmaktan müthiş korkan bu minikler size hiç yük olmuyorlar. Bir kez satın aldıktan sonra çok kolay bir yöntemle sayılarını çoğaltarak bir daha almanıza gerek yok. Bunun için şöyle 2 tane köpük kutuya ihtiyacımız var. Birinin şöyle kapaklı olması gerekiyor. Üstteki kutunun alta gelen bölümüne tornavida yardımıyla 12 tane delik açacağız. Ve içine gazete kağıdı ve kurumuş yapraklar ve törflü bir miktar toprak ve kırmızı solucanlar bırakacağız. Solucanlarımız büyüyüp çoğalana kadar onları blenderdan geçirdiğimiz mutfak artıklarıyla beslememiz gerekiyor. Gazete kağıtlarını yemeyi çok seviyorlar. Ama portakal, mandalina gibi C vitamini yoğun olan meyveler, soğan, sarımsak kabukları ve süt ürünleri haricinde her şeyi verebiliriz. Taze sebze ve meyve atıkları ve kabuklarını kullanabilirsiniz. 1-2 ay içinde bu solucanlar çok güzel bir şekilde çoğalacaktır. Şimdi nasıl solucan çiftliği yapabiliriz ve bu solucanları nasıl sayılarını çoğaltabiliriz? Sonra da sebzelerimizde ve çiçeklerimizde bunları nasıl kullanabiliriz?